Jam Session'a hoş geldiniz. Ben Erdem Özkan. Bugün size caz tarihinin önemli trompetçilerinden biri Dizzy Gillespie'nin bazı fotoğraflarında gördüğümüz o yamuk trompetin hikayesini anlatacağım. Eğer Jam Session'da anlattığımız caz hikayelerini seviyorsanız, beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Ve hatta yorumlarda mesela Dizzy Gillespie'den en sevdiğiniz parçaları bize yazabilirsiniz ya da sorularınız varsa gönderebilirsiniz. Tek tek okuyup cevaplayacağız, söz veriyorum. Teşekkür ederim. Efendim Dizzy Gillespie'nin o yamuk trompetinden, meşhur yamuk trompetinden bahsetmeden önce biraz her zaman olduğu gibi kahramanımızdan bahsedelim. Yani Dizzy Gillespie'nin hayatına şöyle bir bakalım. Neden bu kadar önemli bir trompetçi, bu kadar önemli bir müzisyen Dizzy Gillespie, onu anlamaya çalışalım isterim. 1917 yılında doğmuş Dizzy Gillespie. Yani aslında Louis Armstrong ve Roy Eldridge gibi müzisyenlerden sonraki Miles Davis ve Chet Baker gibi müzisyenlerden de böyle hemen önceki jenerasyonun caz müzisyenlerinden biri diyebiliriz. Dizzy Gillespie çok önemli bir müzisyen. Çünkü yani hem işte 12 yaşında müzik yapmaya başlıyor, 18 yaşında çeşitli orkestralarda, önemli orkestralarda çalmaya başlıyor. Ama aslında onu bebop türünün, bebop tarzının işte o mucitleri arasında gösterebiliyoruz. Yani her bölümde sayıyoruz ama işte Thelonious Monk, Charlie Parker, Miles Davis, Bud Powell gibi çok önemli müzisyenlerle beraber aslında bebop tarzının oluşmasını 1940'ların ikinci yarısında sağlamış müzisyenlerden biri. Çok yenilikçi, çok enerjik, çok eğlenceli bir karakter ve çok da iyi bir trompetçi gerçekten Dizzy Gillespie. Kariyerinin başlarında yani 18 yaşındayken önemli orkestralarla çalmaya başlıyor dedik. Daha sonrasında 1939 yılında o dönemin çok önemli entertainerlarından biri olan, önemli bir vokalist olan, ismini duymuş olabilirsiniz mutlaka, Cab Calloway orkestrasına giriyor. Orada işte bir dönem çalıyor ama oradaki ömrü çok uzun da sürmüyor. Çünkü Cab Calloway biraz Dizzy Gillespie'ye tavırlı, öyle söyleyeyim. Yani Cab Calloway daha geleneksel, daha eski tarz, işte o kalıplarına sadık kalmaya çalışan bir müzisyenken Dizzy Gillespie daha yenilikçi, sürekli yeni bir şeyler arayan, sürekli yeni işte akorlar, melodiler peşinde koşan, müziği daha farklı ve daha ileri nasıl götürebilirim diye düşünen bir müzisyen. O yüzden mesela soloları da diğer müzisyenlerden daha farklı oluyor. Çalış tarzı daha farklı oluyor. Bu da Cab Calloway'in çok alışık olmadığı bir şey. O yüzden çok hoşuna gitmiyor. Yani o istiyor ki her şey onun istediği gibi olsun, onun istediği gibi duyulsun istiyor ama Dizzy pek o kalıplara uyamıyor. Ama öte yandan da Dizzy Gillespie çok saygılı da bir insan. Yani Cab Calloway'de çok saygı duyuyor. Her provada, her konser sonunda Dizzy Gillespie bunun üstüne gelmiş olsa da çok mesela sesini çıkartmıyor. Yani tamam diyor falan, geçiyor. Ve sonra bir gün, aslında bu belki de bambaşka bir Jam Session bölümü olması gereken bir konu ama anlatmak istiyorum girmişken, The Spitball Story diye bir olay gerçekleşiyor. Bu böyle çok caz tarihinde bilinen bir olay. Bir gün bir prova veya konser sırasında Cab Calloway böyle yandan izliyorken, hani sahne kenarından izliyorken, sahnede değilken, önde solo alan bir müzisyenin ayağının dibine bir böyle tükürük topu geliyor orkestradan. Arkadan böyle atılmış tükürük topu oraya düşüyor, tam ayağının yanına. Cab Calloway hemen durduruyor falan, koşuyor. Kim attı onu falan diyor, böyle işte çıkışıyor. Hatta kim attı demekten ziyade direkt Dizzy'ye bakıyor. Dizzy Gillespie'ye bakarak sen attın değil mi falan diyor. Dizzy Gillespie ben atmadım diyor. Yok hayır ben biliyorum sen attın, gördüm ben falan diyor. Ve ikinin arasında böyle bir tartışma çıkıyor. Biraz da işte Cab Calloway agresif yaklaştığı için Dizzy Gillespie o gün atmadığını da bildiği için, gerçekten o atmamış çünkü, kendini savunuyor ve tartışma çok hararetlenince Dizzy Gillespie bir anda bıçak çekiyor Cab Calloway'e ve o bıçak çektikten sonra da Cab Calloway yaralanıyor o bıçakla. Bir takım çizikler oluşuyor vücudunda falan. Bunun üzerine tabii doğal olarak Dizzy Gillespie Cab Calloway orkestrasından kovuluyor Cab Calloway tarafından. Konu yıllar sonra tatlıya bağlanıyor. Onun hikayesini başka bir zaman anlatırım ama Dizzy Gillespie'nin böyle bir olayı var. Yani aslında caz tarihinde çok sempatik, çok güleç. O yüzden Dizzy ismi verilmiş. Hep böyle şaka yapan, inanılmaz zeki ve ince esprileri olan bir isim Dizzy Gillespie. Ama bir yandan da böyle işte üstüne çok gidildiği zaman tersleşebilen de bir karakter. Tabii Cab Calloway orkestrasından ayrıldıktan sonra çok uzun süre boş kalmıyor. Çünkü gerçekten çok önemli, çok yetenekli bir müzisyen Dizzy. O dönem Charlie Parker ve Sarah Vaughan gibi isimlerin de yer aldığı ve bebop türünün, tarzının pişirildiği mutfak olarak gösterilen Earl Hines orkestrasına giriyor. İşte bebop tarzının oluşmasında Monk, Charlie Parker, Bud Powell gibi isimlerle beraber yer alırken bir yandan da caz müziğine Latin ritimlerinin sokulmasına da öncülük ediyor aslında. Bunu da zaten A Night in Tunisia gibi, işte
belki de çok iyi bildiğiniz bir eserden çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum. Dizzy Gillespie sadece gelmiş geçmiş en iyi trompetçilerden biri değil. Dediğim gibi aynı zamanda çok zeki, çok eğlenceli, muazzam bir sahne duruşu olan ve hatta bu anlamda belki de Charlie Parker'la aşık atabilecek, hem müzikal olarak hem de sahne anlamında aşık atabilecek böyle nadir müzisyenlerden biri o dönem itibariyle. Bir gün Dizzy Gillespie eşi için bir parti veriyor işte evinde. O partide tabii müzik de yapıyorlar, işte piyanosu var, trompeti var, o su var, bu su var, bir sürü müzik enstrümanı var. Müzisyen arkadaşları geliyor ve büyük bir parti veriyorlar. Ve o partide biliyorsunuz böyle trompetler dik durur. Yani şöyle göstermeye çalışayım size. Trompeti çalmadığınız zaman onun böyle bir ayağı vardır burada. Onu böyle buraya girecek şekilde, trompetin borusunun içine girecek şekilde şöyle diklemesine koyarsınız ve çalmadığınız zaman trompet böyle durur. Dikey bir şekilde durur. Sahne kenarında veya işte neredeyse. Bir gün işte o parti sırasında yine yani trompetini böyle koymuş ayağına Dizzy Gillespie. Birisi yanlışlıkla düşüyor ve bu trompetin üzerine düşüyor. Dolayısıyla şu kısmına düştüğü için de şu boru kısmına trompet böyle buradan 45 derecelik bir açıyla bükülüyor. Bunun fotoğrafları da var zaten, her yerde görebilirsiniz. Böyle 45 derecelik açıyla trompetin önü bükülmüş. Yani Dizzy Gillespie geliyor, önce şöyle bir bakıyor, aa ne olmuş falan diyor. Sonra onu çalmaya başlayınca trompeti şunu fark ediyor. Ses bir farklı çıkıyor ve daha güçlü çıkıyor. Ve böylece Dizzy Gillespie bu haliyle trompeti özel olarak böyle bir trompet yaptırıp, yani tabii ki o kırılmış trompeti değil ama kendisine özel böyle 45 derecelik açıyla yukarı bakan ağzı olan bir trompet yaptırıp bunu sahne performansında kullanmaya başlıyor. Bunun özellikle böyle kulüplerde falan çalarken ön sıralardaki kalabalığın üstünden o sesi arka sıralara daha iyi duyurduğunu fark ediyor. Çünkü bazen trompetçiler bunu gerçekten yapar. Farklı bir tutuş tarzıyla şöyle bir açıyla çalarken bazen iyice kaldırırlar trompetin ağzını yukarı. O daha iyi bir projeksiyon ve yansıtma sağlar. Ses daha kuvvetli bir şekilde arkalara gider. Daha kuvvetli çalabilirler o şekilde. İşte bunu sağladığı için, yani o elinin kolunun yorulmasını da engelleyecek bir şekilde otomatik olarak trompetin ağzı yukarı baktığı için arka taraflara ve bütün salona o sesin daha güçlü gittiğini fark ediyor ve bunu kullanmaya başlıyor. Tabii çok değişik bir görüntü, çok enteresan bir görüntü oluşuyor ama bir yandan bunu bir müziğin içinde kullanılabilir bir hale de dönüştürmüş oluyor Dizzy Gillespie. Tabii Dizzy Gillespie'nin bu 45 derece yamuk trompetini gören herkesin aklına aynı soru geliyordu. Bu bir kaza mı yoksa bir deha mı? Dizzy Gillespie ise o alışılmışın dışında gözüken trompetiyle yine alışılmışın dışında muhteşem melodiler ortaya koymayı her seferinde başardı. Peki siz müzik dinlerken alışılmışın dışına çıkmaya hazır mısınız? İşte bu noktada Klipsch The Fives devreye giriyor. Klipsch The Fives sıradan hoparlörlerin önüne geçerek tıpkı Dizzy'nin trompetinde olduğu gibi farkını ortaya koyuyor. Yüksek çözünürlüklü ses kalitesiyle her notayı sanki Dizzy'nin trompetinden yeni çıkmış gibi duymanızı sağlıyor. Müziğin sınırlarını zorlayan bu hoparlörlerle cazın her köşesini keşfedebilirsiniz. Çünkü yenilik sesin doğasında var. Bu hoparlörler müziğin ruhunu modern bir deha ile birleştiriyor. Dizzy Gillespie'nin trompeti bir kaza sonucu oluşmuş olabilir ama Klipsch The Fives kesinlikle bir deha ürünü. Dizzy Gillespie'nin imza sayılabilecek birçok özelliği var işte, yani muhteşem melodileri, müzikal dehası, bebop'a katkıları, aynı zamanda sahne duruşu, sahnesi de çok keyifli. Bir yandan da mesela bazı fotoğraflarında görebilirsiniz, zaman içerisinde gitgide büyüyen, trompet çalmaktan büyüyen ve böyle balon gibi şişen büyük yanakları, onun da hikayesini ayrıca anlatıyor. Yani bu zamanla gelişen bir durum oldu trompet çalarken. Ben havayı buraya dolduruyorum, dilimle ağzımı kapatıyorum, nefesimi kapatıyorum, kullanacağım zaman oradan besliyorum trompeti gibi söylüyor. Ve bir de tabii ki o 45 derecelik yamuk trompeti. Hatta artık bu trompetle o kadar özdeşleşmiş ki ilerleyen yıllarda Smithsonian Müzesi, yani o meşhur Smithsonian Müzesi cazla ilgili bir bölüm açmak istediğinde Dizzy Gillespie'yi aramış ve demiş ki hani bize bir trompet veya bir şey gönderirseniz sizin adınıza burada sergileyelim istiyoruz demişler. Dizzy Gillespie de onlara o 45 derecelik yamuk trompetlerinden bir tanesini göndermiş böyle özel çantasında, kutusunda. İşte üstünde Fransa'dan, oradan buradan işte hangi ülkelere o trompetle gittiyse onun bayrakları, çıkartmaları olan böyle bir çanta içerisinde gerçekten de 45 derecelik yamuk ve o yamukluğa özel yapılmış bir çantayla o trompeti göndermiş. Tabii teknik olarak bilemiyorum, yani o trompet içerisinde o 45 derecelik açı mekanik anlamda veya ses anlamında nasıl farklar yaratıyor, çalan için nasıl bir fark yaratıyor, dinleyen için nasıl bir fark yaratıyor, onları teknik olarak açıklayamıyorum, belki bir trompetçiye sormamız lazım. Ama şu çok net bir gerçek ki Dizzy Gillespie kaza sonucu oluşmuş bir durumu
o muhteşem kıvrak zekasıyla, eğlenceli kişiliğiyle ve müzik bilgisiyle elbette kendisi için imza olacak bir hale getirmiş. Yani kariyerinin çok büyük bir bölümünde o 45 derece eğik özel yapılmış trompetlerle çalmış ve bu artık onunla özdeşleşir hale gelmiş. Efendim bugün size Dizzy Gillespie'nin o muhteşem zekasıyla bir kazayı nasıl bir dehaya dönüştürdüğünü anlattım. Umuyorum beğenmişsinizdir. Bir sonraki Jam Session'da görüşene dek hoşça kalın.